Ebeveyn aileyle sınır problemini nasıl tedavi ediyoruz? Ee, Şimdi belirli ilişki problemleri belirli kültürlerde daha yaygın. Ebeveyn aileyle sınır problemi de özellikle Türkiye'de çok yaygın olan bir problem. Ee, Bu şu demek, aslında yeni bir aile kurana kadar e, ailenizle aranızdaki ilişkideki ayrışamama problemi çok belli olmayabiliyordur. Çünkü iç içe geçmiştir aile dinamikleri. Ancak e, çocuk büyüyüp yeni bir aile kurduğunda, bu kadın olabilir, erkek olabilir, aslında artık yeni bir ailenin içindedir. Ee, Ancak eski ailesiyle olan ilişkisini bu yeni ailenin içinde nasıl sürdüreceği konusunda bir bocalama içine girer. Bu bocalama aslında birkaç faktörlüdür. Hem ailenin, anne babanın tutumuyla ilgili, hem çocuğun kendisini oradaki tutumuyla, onu bilememe haliyle ilgili. Ebeveynin çocuğunu kaybetme korkusu, çocuğun aslında boşluğa düşmeyle ilgili ya da yeni eşle yakınlık kuramama kaygısı, güven problemiyle ilgili pek çok değişkenler etkilenen bir konudur bu. Nasıl görürsünüz bunun semptomlarını ilişki içinde? Yani böyle genellikle araya sıkışmış hisseder kişi, bu sorunu yaşayan. Eşiyle ailesinin arasının her zaman iyi olmasını sağlamaya çalışır. Adeta buna hizmet etmeye çalışır. Sanki ilişkiyi yaşamak yerine aradaki köprü olmaktır daha çok kendiyle ilgili hissettiği misyonu. Bu ebeveyn aileyle sınır problemi yaşayan kişinin partnerinin yaşadığı, ifade ettiği sıkıntı ise şudur. Yani ben ilişkimde bağımsız hissedemiyorum, eşimle yakınmışım gibi hissedemiyorum. Sürekli ilişkimizin içinde bir başkaları da var, işgal edilmiş hissediyorum gibi ifadeleri vardır. Peki bu sorunu nasıl tedavi ediyoruz? Şimdi bir kere bu sorun aslında çok basit bir şey olmadığını idrak ediyor olmak lazım. Ebeveynlerin çocuklarına olan yatırımları, psikolojik yatırımları sandığımızdan daha derin olabiliyor. Ve çocuğunun bağımsızlaşmasıyla ilgili ebeveynin tırnak içinde hissedebileceği rahatsızlık, kaygı ve bu kaygıyı bir şekilde çocuğuna geçirmiş olmasını dikkate almak gerekiyor. Bunu nasıl terapi odasında tedavi ediyoruz? Aslında kişinin bu bağımsızlaşmayla ilgili hissettiği kaygıyı ifade etmesi ve eşiyle yeni bir bağ kuruyor olması terapinin birincil hedefi oluyor. Ebeveynin ilişkiyle olan ilişkinin yok da edilmemesi, ancak kategorik olarak ayrıştırılabilmesi burada birazcık terapistin yüzleştirmesiyle sağlanabilen bir şey oluyor. Yani ebeveynle görüşülür, ancak ebeveynin ilişki içine müdahalesi ise başka bir şeydir. Yani kırmızı ile mavi rengi ayrıştırabilmek gibi. Bu beceri çifte kazandırılmaya çalışılır. Aynı zamanda partnerin de bu konuda adeta böyle düşmanca değil de destekleyici tutum nasıl sağlanabileceği üzerinde de durulur. Dolayısıyla çiftin aslında bu sorunu iyi tespit edilirse çiftin birbiriyle yakınlaşması ve derinlikli bir birliktelik kurabilmesi için bir fırsat anlamı da taşıyabilir. Sadece bunu bir savaş, bir tür çoklu reaksiyonlu, işte ebeveynlerin, kayınvalidelerin, kayınpederlerin işin içinde olduğu çoklu savaştan çıkartıp çiftin ilişkisi arasında çözebilmek önemlidir.